Bir devlet serçelere neden savaş açar? Serçeler bir ülkeye nasıl zarar verir? Çin'in modern ordusunu anlatmadan bir anekdotla başlamak istiyorum. 1949 yılında Mao Zedong Çin'in başına geçtiğinde büyük bir tarım toplumu oluşturmak istedi. Biyolog Zhou Jian 4 hayvanın soyunun kurutulmasıyla tarımın daha iyiye gideceği fikrini kabul etti. Bu türler karasinek, sivrisinek, fare ve serçeydi. 1958'de ileriye doğru büyük sıçrama programı başladı. Çinliler buldukları her serçeyi öldürmek için her yere yem koydular ve tuzaklama yaptılar. Ancak bu yöntemler işe yaramadı. Bunun üstüne gece gündüz tencerelerle ses çıkartarak serçelerin sürekli havada kalmasını sağladılar. Yuvalar ve yumurtalara zarar verildi. Devlet serçe öldürüp teslim eden her vatandaşa ödül verdi. Bu dönemde bir yıl içinde 2 milyar serçenin öldürüldüğü söylenir. 1958 yılında serçe operasyonu tamamlandı. Zafer kutlandı. Ancak sadece 2 yıl sonra toplumun tamamını etkileyecek bir olay yaşandı. Evet, bildiniz. Kıtlık başladı. Çekirgeler ve tırtıllar Çinlilerin tarlalarındaki ürünleri yok etti. Kıtlık neredeyse 3 yıl devam etti. Yaklaşık 40 milyon insan öldü. Hatayı telafi edebilmek için dünyanın dört bir yanından serçeler vagonlarla Çin'e taşındı. Doğaya salındı. Ama çözüm bulunamadı. Kanada ve Sovyet serçeleri yakalandı ama bu da başarı getirmedi. Sizlerden bizim için önemli bir ricam var. Aboneliğe ek olarak katıl özelliğimiz de aktif edildi. Bu sayede katıl üyelerine özel ayrıcalıklara erişebilirsiniz. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Çin'i konuşacağız. Ben Sinan Bakioğlu. Tetik emniyetini sağladıysanız başlıyoruz. Modern zamanlardaki Çin ordusunun tarihi ve kökenleriyle giriş yapalım. Çin, 5000 yıllık kayıtlı askeri geçmişiyle dünyanın en eski uygarlıklarından biri. Çin'in benzersiz coğrafi konumu ve demografik özellikleri nedeniyle askeri geleneği antik çağlardan bu yana köylülerin veya çiftçi askerlerin kitlesel seferberliğiyle ön plana çıkıyor. Milattan önce 221'deki ilk birleşmesinden itibaren Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949 yılına kadar Çin nüfusunun yaklaşık %85'i çiftçiydi. 1969'a gelindiğinde çiftçiler hala Çin'deki iş gücünün %84,2'sini oluşturuyordu. Çin Komünist Partisi parti tarihinin en kötü dönemi olan 1927'deki Beyaz Terör'ün ardından bağımsız silahlı kuvvetini örgütledi. Ordu, ÇKP'nin hayatta kalması için kesinlikle gerekli hale geldi. Parti ve ordu, 2. Dünya Savaşı öncesinde kırsal bölgelerde devrimci otoriteler için bir merkez oluşturmak amacıyla birbirine bağımlı bir ilişki kurdu. Parti, köylüleri harekete geçirdi, subayları eğitti. Bu konuda Sovyetler Birliği'nden destek alındı. Uzmanlar Çin'e gönderildi, finansal yardım da sağlandı. Ordu, komünist üst bölgeleri korudu ve sonunda Anakara'da milliyetçi orduyu yenerek parti adına devlet iktidarını ele geçirdi. Bu durumu Mao Zedong şu aksiyomla anlatır. Siyasi güç silahın namlusundan çıkar. Çinli komünistlerin ilk kuşak askeri liderleri 22 yıllık askeri mücadelenin ardından Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucuları oldu. Ön plana çıkan ve ulusun kontrolünü ele geçiren lider kadrosu eski dünya düzenine, 2. Dünya Savaşı sonrası uluslararası sisteme karşı komünist idealistler ve radikal devrimciler olarak nitelendirildi. Sovyetler Birliği ve Kuzey Kore ile olan ittifakları Çin'i Kore'de Çin kuvvetlerini sonsuza dek değiştiren bir savaşa sürükledi. Çin'in Kore Savaşı'na müdahalesi, iki süper güç olan Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki Soğuk Savaş'ın ortaya çıkardığı yeni bir durumdu. Kore Savaşı'nın Çin üzerinde oluşturduğu bu yeni gelişmeden bahsedelim. Kore'deki kriz, kürede devam eden Soğuk Savaş'ın odak noktasını Avrupa'dan Doğu Asya'ya taşıdı. Devlet Kasım 1950'de Kore Savaşı'na dahil oldu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanı General Douglas MacArthur'un komutasındaki birlikleri Yalo Nehri'ne yaklaşırken Çin kuvvetleri BM unsurlarını Kuzey Kore'den çıkardı ve Seul'ü ele geçirdi. Tabii bu çok kısa sürdü ve ABD'nin müdahil olmasıyla Kuzey Kore ve destekçisi olan ülkelerin askerleri 38. paralelin kuzeyine püskürtüldü. Savaşa müdahale etme kararının ardından Çin, uluslararası ilişkilerdeki konumunu hızla değiştirdi. Sovyetler Birliği ile ABD'nin başına çektiği iki rakip kamp arasındaki ideolojik ve askeri çatışmaların merkezine yöneldi. Çin'in Doğu Asya'da oynadığı aktif rol, Soğuk Savaş'ın bu ana savaş alanını Moskova ile Washington arasında bir tampon haline getirdi. İlk dönemde ABD ile çok gergin ilişkileri olsa da ping-pong diplomasisi sayesinde bir süre sonra ilişkiler düzelecekti. Sovyetlerle de yakın ilişkiler olmasına rağmen her zaman rekabetçi damar aktifliğini sürdürüyordu. Güçler sahnesinde rakip veya olası rakip potansiyelindeki hiç kimsenin güç kazanmasına tolerans gösterilmez. Kore Savaşı sırasında Çin'e bir Amerikan nükleer saldırısı olasılığı ve ilk Tayvan Boğazı krizi Çin ordusu için yeni zorluklara sebep oldu. Washington'ın Kuzey Kore ve Kuzeydoğu Çin'deki Çin birliklerine karşı atom bombası kullanma tehdidi 1952-53'te Pekin'i doğrudan bu konuyla ilgilendirmek üzere harekete geçirdi.
Çünkü dünya Kore Savaşı'ndan sadece 5 yıl önce 2 adet atom bombasının Japonya'ya atıldığını unutmamıştı. Acılar, anılar tazeydi. Japonya'da doğan çocukların büyük çoğunluğu engelli doğuyor, Hiroşima ve Nagasaki'de neredeyse yabani ot bile yetişmiyordu. Bu felaketlerin tekrarlanma ihtimali bile tüm tarafları tekrar düşünmeye ve olası tehdide karşı yeni politikalar oluşturulmasına itti. O günlerde hiçbir stratejik silaha sahip olmayan Çin, 1940'ların sonunda atom bombaları geliştiren Sovyetler Birliği'nin nükleer korumasına bağımlı olmak zorundaydı. Stalin'den sonra Sovyet Soğuk Savaş politikası değişti ve uluslararası gerilimlerin hafifletilmesi ve komünist kamp ile özgür dünya arasında barış içinde bir araya yaşama çağrısı yapıldı. Peki Kore Savaşı'ndan sonra Çin'de neler yaşandı? Ordusu bu durumdan nasıl etkilendi? 1950'li yıllarda Çin toplumu sağ görüş karşıtı ve büyük ileri atılım hareketleri sırasında daha radikal hale geldikçe Çin ordusu muazzam kurumsal değişiklikler yaşadı. Devletin kurulumu tamamlanmıştı. Kore Savaşı ile birlikte toplum üzerinde de planlanan hakimiyet sağlanmıştı. Farklı sesler baskı altına alındı. Dönemin savunma bakanı Peng Dehuai, Çin ordusunun yeni bir profesyonel neslini eğitmek için Sovyet teknolojisinden, subayların yeniden eğitim ve terfi sisteminden ve bürokratik düzenlemelerden yararlanılacağını söyledi. Aslında askeri reform programları ile entelektüellere karşı siyasi hareketleri içeren ve Zheng Zhijiaoyu yani siyasi ruhu vurgulayan Mao'nun sürekli devrimi arasında bir boşluk vardı. Çin ordusu devletin 1949'daki kuruluşundan bu yana Vietnam'da 2 savaşa katıldı. Birinci Hindi-Çin Savaşı'na dahil oldu. Ayrıca Vietnam Halk Ordusu'na yardım etti. Fransızların girişimlerine karşı Vietnam, Çin desteğini kullandı. Çin, batılı güçlerin Vietnam'daki varlığını ortadan kaldırarak güneybatı sınırını güvence altına almaya çalıştı. Çin ordusunun Vietnam'a yaptığı askeri yardım, Soğuk Savaş boyunca Pekin'in Vietnam, Laos ve Kamboçya'daki geniş etkisini sürdürdü. Çin'in günümüzdeki ordu yapısıyla devam edelim. Personel sayısı ve ekipman miktarlarını da ele alacağız. Ordusunun yapısı kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, roket kuvvetleri ve stratejik destek kuvvetlerinden oluşuyor. Ordunun bel kemiği ise kara kuvvetleri. Devlet politikası olarak öncelik kara kuvvetlerine veriliyor. Çünkü ordunun bu kuvveti 1940'lardaki devrimi gerçekleştiren asıl unsur. Yaklaşık 1 milyon asker olduğu tahmin ediliyor. Bunların 250 bin civarı denizci, 350 ile 400 bin arasında havacı, 120 bine yakın roket kuvvetleri mensubu ve 175 bin kişi de stratejik destek kuvvetleri üyesi. Ülke 15 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip. Gayri safi yurt içi hasılasının %1,5'unu savunma alanına harcıyor. Bu oran 2021 ve 2022'de aynıydı. Ancak 2018, 19 ve 20'de %1,7 idi. Çin'in savunma bütçesi 230 milyar dolar. En geniş envantere sahip ordulardan bir tanesi. Hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri dünyada en fazla sayıda ekipmanı olan ordu. Detaylandıralım. Kara kuvvetleriyle başlayalım. Ordunun kara kuvvetlerinin kullandığı tankların tamamı Çin üretimi. Type 99'u örnek olarak gösterebiliriz. Yaklaşık olarak 4950 adet tankının olduğu tahmin ediliyor. 35 bin zırhlı araç, 1400 adet mobilize topçu unsuru, 2790 kundağı motorlu topçusu mevcut. Çin Roket Kuvvetleri 2021'de test ve eğitim amaçlı yaklaşık 135 balistik füze fırlattı. Bu, çatışma bölgelerindeki balistik füze kullanımı hariç dünyanın geri kalanının toplamından daha fazlaydı. 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti, kümülatif olarak en az 300 yeni kıtalar arası balistik füze silosu içerecek 3 katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze silosu inşa etmeyi sürdürdü. Hava kuvvetleriyle devam edelim. Hava Kuvvetleri Ekim 2019'da ilk H-6N nükleer kapasiteli havada yakıt ikmali yapabilen bombardıman uçağını envanterine ekledi. Asya kıtasının en büyüğü. 3285 civarı hava aracı olduğu öngörülüyor. Bunların 1199 tanesi savaş uçağı. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli hava araçları envantere eklendi. Bunlardan en önemlisi J-20 5. nesil çok amaçlı savaş uçağı. Çinli pilotlar 397 adet eğitim uçağıyla talimlerini sürdürüyor. Askerleri farklı bölgelere intikal ettirebilmek için 288 parça nakliye uçağı görevlendiriliyor. 913 adet helikopter de kullanılıyor. Çin Deniz Kuvvetleri'ne geçelim. Donanma 700'den fazla gemiye sahip. Destroyerler, fırkateynler ve korvetler yükselen Çin gücünün deryadaki en önemli göstergesi. Type 055 Çin donanmasının gözbebeği destroyerlerin başında geliyor. 730 parça toplam deniz envanterinin 43'ü fırkateyn, 72 tanesi korvet, 50 tanesi destroyer olarak yer alıyor. Ayrıca 78 tane denizaltı, 150 tane de deniz karakol gemisi kullanılmakta. Donanma inşa programına değinmek istiyorum. Yaklaşık 40 yıldır süren bir programdan bahsediyoruz. 2035 yılında ABD ordusu ile eşit pozisyonda olmak isteniyor.
Bunun için ilk girişim 2000 yılında yapıldı. Çin'in ilk uçak gemisi satın alındı. Bugün savaşta olan Ukrayna'ya ait eski bir uçak gemisi 20 milyon dolara satın alındı. Bu gemi ilgi çekici bir noktadan geçerek Çin'e ulaştı. Evet, İstanbul Boğazı'nı kullandı. Kendisine eşlik eden kılavuz kaptanlarla birlikte. Geminin satın alınmasından sonra tersine mühendislik yapılabilmesi için Çin tersanelerine getirildi. Çinli mühendisler gece gündüz bu geminin altyapısı ve teknolojisi üzerine çalışmalar yaptı. Bu sayede Çin günümüzde seri donanma inşası konusunda dünyanın ileri gelen ülkelerinden birincisi. Donanma politikasının sebeplerinden biri Boxer ayaklanması sırasında Çin'in kaldığı zor durum. Ayaklanma ve ayaklanmanın bastırılması sırasında binlerce isyancı, yabancı ve alt sınıf Çinli ölmüştü. 1899 yılının Kasım ayında ayaklanan Boxer'lar, Çin'deki yabancı temsilciliklere, misyonerlere ve yabancı devletlerce yapılmakta olan demir yollarına ve buradaki işçilere saldırdı. Ayaklanmalar büyüyünce Çin'de faaliyeti olan yabancı devletler de soruna müdahil oldu. Bu gruba 8 Millet İttifakı adı verildi. Üyeleri Birleşik Krallık, Rusya, Japonya, Fransa, Almanya, ABD, İtalya ve Avusturya Macaristan. Devletlerin Çin'deki diplomatik misyonları isyancılar tarafından işgal edilince askeri müdahale kararı alındı. İsyan kanlı mücadeleler sonucunda bastırıldı ve Çin'in dış dünyaya tam entegrasyonu barış anlaşmasıyla sağlandı. Çin'in uluslararası ilişkilerdeki konumuna geçelim. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çin Cumhuriyeti yani günümüzdeki ismiyle Tayvan, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biri olarak BM'ye katıldı. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için Milli İstihbarat Akademisi'nde görev yapan doktor öğretim üyesi Kadir Temiz'e sordum. Tayvan'da tek Çin politikasını savunarak Tayvan'ın Çin'in bir eyaleti olduğunu savunuyor. Ancak Tayvan'da da bildiğimiz üzere Milliyetçi ve Demokrat Parti her ikisi de Çin'le ilişkilerde Tayvan'ın daha aktif rol almasını istiyor ve Tayvan'ı kayıtsız şartsız Çin'in bir parçası olarak görmüyorlar. Burada Demokrat Parti Milliyetçi Parti'den tamamen ayrılarak Tayvan'ın bağımsız olması gerektiğini de savunuyor. Ancak iç savaşın sonunda Çin anakarasında Komünist Parti'nin zaferiyle sonuçlanan ve 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla milliyetçi hükümet Tayvan'a çekildi. Bununla birlikte Tayvan, BM'de Çin Cumhuriyeti olarak temsil edilmeye devam etti. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne nasıl dahil oldu? Soğuk Savaş döneminin başlarında Çin Halk Cumhuriyeti diplomatik izolasyon içindeydi ve uluslararası toplumda sınırlı tanınmayı ve temsil edilmeyi sürdürüyordu. Ancak 1970'lerin başlarında ABD ve Çin arasında ping-pong diplomasisi olarak bilinen bir dizi diplomatik girişim yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler kurulurken özellikle Asya Pasifik'te yani Doğu Asya'da hangi ülkenin Birleşmiş Milletler'e dahil olacağı ve Güvenlik Konseyi'ne kabul edilebileceği diye bir sorun vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında baskısıyla 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra Çin Halk Cumhuriyeti'ni biraz da izole etmek amacıyla Çin Cumhuriyeti yani Tayvan'da Çin İç Savaşı'ndan sonra Tayvan'a kaçan ve burada Çin Cumhuriyeti'ni kuran Kuomintang yani Milliyetçi Parti'nin temsil ettiği Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne alınması kabul edildi. Bu süreç Çin Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda daha fazla tanınmasına ve nihayetinde BM'deki temsilinin artmasına yol açtı. 1971'de BM Genel Kurulu 2758 sayılı kararı kabul etti. Bu karar Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM'de tek yasal temsilci olarak tanındığını ve Güvenlik Konseyi'ne daimi üye olarak katılacağını ilan etti. Yeni mevcut durumla birlikte Çin Cumhuriyeti'nin BM'deki temsilciliği sona erdi ve Çin Halk Cumhuriyeti BM'deki tek resmi temsilci oldu. 2004 yılında yayınlamış olduğu ayrılıkçılığa karşı yasanın bir hedefi olmuş oluyor Tayvan. Bugün Tayvan müdahalesinin hukuki yönünü kanaatimce başlatan konu da budur. Yani Çin bu belgeyle beraber Tayvan'ın herhangi bir şekilde bağımsızlığını ilan etmesiyle bir savaş sebebinin ortaya çıkacağını düşünüyor. Tayvan'ın Güvenlik Konseyi'ndeki koltuğu Çin'e devredildi. Çin şart olarak Tayvan'ın BM'den tamamen çıkartılmasını istemişti. Bu talebi kabul edildi. Gelişmekte olan, kalkınmakta olan bir ülke son 40 yılı aşkın reform sürecini incelediğimizde Çin'in belirli süreklilikler ve kırılmalar içinde bir dış politika seyrettiğini, uyguladığını görebiliriz. Bu sadece çok popüler olan Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde değil, yakın coğrafyasında komşularıyla ve uzak coğrafyalarda
Orta Doğu, Afrika, Avrupa Birliği, Latin Amerika gibi coğrafyalardaki dış politikası için de geçerli. Çin özellikle kalkınma reformlarından sonra ciddi bir atılım gerçekleştirdi dış politikasında. Bunu nasıl yaptı? Temel olarak dünya ile entegre olarak yaptı. Yani yaklaşık 2010 yılına kadar neredeyse bütün uluslararası ilişkiler dış politika metinleri, İngilizce veya Çince yazılanlar, Çin'in dünya ile entegrasyonunun ne olacağı, nasıl sonuçlanacağı, nereye gideceğini soruyordu. Çin ordusunun yürüttüğü modernizasyon programına değineceğiz. Süreç 1970'lerin sonunda başladı ve 3 aşamalı olarak planlanmıştı. Onursal liderlerden Deng Xiaoping bunu duyurdu. İlk aşamada ordunun siyasetten tamamen arındırılması hedeflendi. Ordu sadece Çin topraklarını ve rejimi korumakla sorumlu olacaktı. Politik açıklamalar, hamleler yasaklandı. Girişimde bulunanlar pasifize edildi. İkinci etapta ordu organizasyonunun, doktrininin, eğitim ve talim süreçlerinin modernize edilmesi amaçlandı. Özellikle göğüs göğüse muharebe konusunda değişiklikler yapıldı. Sonuncu aşama ise ekipmanların yenilenmesi ve teknolojik gelişimlerin orduya adaptasyonu üzerineydi. İlk Ar-Ge çalışmaları yapıldı. Başarılı olan projeler önce ordu üzerinde uygulandı. Burada da testten geçince sivil endüstrinin hizmetine sunuldu. Günümüzde fırkateyn, korvetler ve denizaltı üretimi konusunda Çin, dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olarak konumunu koruyor. Ordusunda Çin malı üretim için yoğun çaba harcanıyor. Modernizasyon projesinin Çin ordusuna kattıklarıyla devam edelim. 2014 ile 2018 yılları arasında donanma, toplam tonajı tüm Fransız, Alman, Hint, İtalya, Güney Kore, İspanyol veya Tayvan donanmalarının tonajından daha fazla olan deniz gemilerini denize indirdi. 2021'de en az 9 güdümlü füze kruvazörü ve muhrip, 2 tip 055 ve 7 adet tip 052D, 1 tip 075 amfibi saldırı gemisi ve 1 tip 094 nükleer enerjili balistik füze denizaltısını devreye aldı. Temmuz 2022'ye kadar 2 Type 052D muhrip daha, 3 Type 055 kruvazör ve ikinci bir Type 075 amfibi saldırı gemisi daha hizmete alındı. Haziran 2022'de yeni bir elektromanyetik mancınık fırlatma sistemiyle donatılmış 3. uçak gemisi Fujian'ı Şangay'da envanterine ekledi. Hava kuvvetleri Soğuk Savaş dönemi savaş uçaklarından oluşan eskimiş uçaklarını artık ön hizmetten büyük ölçüde kaldırdı. Bunun yerine modern, çok amaçlı J-10C ve J-16 tasarımları ile gelişmiş, düşük gözlemlenebilir J-20'yi modernize etmekle ilgileniyorlar. Nisan 2022'de 111. Hava Tugayı'nın ilk J-20'lerini aldığı bildirildi ve Eylül 2022'de bir Hava Kuvvetleri Sözcüsü, 5 harekat komutanlığının hepsinin artık J-20'lerle donatılmış en az bir Tugay seviyesinde olduğunu teyit etti. Bu oran şu anda bu tür 100'den fazla uçağın sahaya çıktığını gösteriyor. Platform modernizasyon projeleri de yürütülüyor. Her ne kadar birincil alıcı Çin Kara Kuvvetleri olmasa da zırhlı araç birlikleri de modern ekipmanlarla yenilenmeye devam ediyor. 2022 yılına gelindiğinde Kara Kuvvetleri'nin hizmette olan 5400 ana muharebe tankının kabaca %70'i modern olarak sınıflandırılabilirken ZTQ-15 hafif tankı artık Güney ve Batı Çin'de en az 4 Tugay ile birlikte sahaya sürülebiliyor. Güney ve Batı Çin'in Çin ana karasının saldırıya açık olan noktaları ve Tayvan'a bakan kısmı olduğunu hatırlatalım. 2022'nin ortalarına gelindiğinde kara kuvvetlerine bağlı birliklerin %60'ından fazlası modern paletli veya tekerlekli piyade savaş araçlarıyla donatılmıştı. Bunların hepsi Çin üretimidir. Çin'in konvansiyonel ve nükleer füze kuvvetlerinin modernizasyonu, çeşitlendirilmesi ve büyümesi de hızla devam ediyor. DF-41 kıtalar arası balistikle dahil olmak üzere bazıları Çin'deki 2019 Ulusal Gün geçit töreninde tanıtılan birkaç yeni stratejik ve savaş alanı menzilli füze sistemiyle donatıldı. Bunlar DF-31A, DF-17 ve süpersonik CJ-100 füze sistemi. 2021'de ABD'li kuruluşlarca kaleme alınan bazı raporlarda Kuzey ve Batı Çin'de birkaç yüz kıtalar arası balistik füze ateşleme kapasitesine sahip en az 3 yeni füze silosu sahasının inşasına dikkat çekildi. 2016 yılında Trump iktidara geldiğinde, yani Trump yönetimi hemen bir yıl sonraki strateji belgesinde Çin'i bir meydan okuyucu olarak tanımladı ki bu ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi bir kurumundan Çin'e yönelik bir tehdit ifadesiydi. Çin de bunu zaten öyle algıladı ve 2018'de hemen ticaret savaşları başladı. Covid-19 ve ardından işte Çin ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden yönetimiyle yumuşamasını beklediğimiz ilişkiler yumuşamadı ve hala bir rekabet sürüyor.
Nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltılarına yönelik sınırlamalar ve güvenilir havadan fırlatılan sistemlerin bulunmaması nedeniyle Pekin, şimdilik caydırıcılık açısından hala çoğunlukla karadaki nükleer kuvvetlerine güveniyor. Bununla birlikte Çin ordusu başlangıçta nükleer kapasiteli havadan fırlatılan bir balistik füze tasarımını sahaya sürerek havadan, gemiden ve karadan fırlatılan füzelerden oluşan eksiksiz bir nükleer üçlü geliştirmeyi amaçlıyor. 2021'de Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yıllık Çin askeri güç raporunda Çin'in nükleer cephaneliğini 2027 yılına kadar 700 nükleer savaş başlığına ve 2030 yılına kadar en az 1000 savaş başlığına kadar genişletmeyi hızlandırdığına yönelik bir rapor yayımladı. Çin'in konvansiyonel füze kuvvetleri düşmanları uzakta tutmanın ve Tayvan'la savaş gibi önemli askeri durumlara dışarıdan müdahaleyi önlemenin önemli bir bileşenini oluşturuyor. Nükleer füzeler Çin'in düşmanları caydırma, çatışmanın tırmanmasını önlemek için nükleer tehditleri kullanma ve karşı saldırı yeteneği sağlama stratejisinde de önemli bir rol oynuyor. Haziran 2022'de Singapur'da düzenlenen 19. Shangri-La Diyaloğu'nda eski Çin Savunma Bakanı ve Devlet Konseyi üyesi General Wei Fenghe, Temmuz 2021'deki fırlatmanın daha önce iddia edildiği gibi yeniden kullanılabilir bir uzay uçağı değil, bir silah dağıtım sistemi testi olduğunu söyledi. Detaylandıralım. Buranın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu silahın fırlatılabilen savaş başlıklarını hedeflerine doğru yörüngeden çıkarmadan önce kısmi bir alçak dünya yörüngesine yerleştirilen yörünge bombardıman sistemi yani FOBS özelliklerine sahip olduğu düşünülüyor. Yeni tip savaş başlıkları geleneksel balistik füzelerin kullandığından farklı bir yaklaşma yolu kullanacağından mevcut tespit ve erken uyarı sistemlerine ek zorluklar getirebilir. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Çin'i değerlendirdik. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için YZT'ye abone olmayı ve katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir devlet serçelere neden savaş açar? Serçeler bir ülkeye nasıl zarar verir? Çin'in modern ordusunu anlatmadan bir anekdotla başlamak istiyorum. 1949 yılında Mao Zedong Çin'in başına geçtiğinde büyük bir tarım toplumu oluşturmak istedi.